Hoş geldiniz. Selam. Selam. Uzun zamandır yoktum YouTube'da. Güzel bir video ile döndük. Neden yoktuk? Çünkü işte iş hayatı, artık hayat mücadelesi falan derken YouTube çekmek biraz kolay olmuyor. Ama Instagram'da aktifim. Beni hemen Instagram'dan takip edebilirsiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız uzun zaman sonra. Bu video başlıktan da göreceğiniz üzere Avustralya'dan Amerika vizesi nasıl alınır? Evet, biz Avustralya'dan Amerika vizesi aldık tam olarak. Bir çılgınlık yaptık. Evet, bir çılgınlık yapıp Amerika vizesi aldık. 10 senelik verdiler çok şükür. Bundan sonra ben bunu Instagram'da paylaştıktan sonra da bu konu tabii çok sorulan, çok merak edilen ve herkesin almak istediği bir vize olduğu için bu konuyla ilgili bir video yapalım dedik. Aynen. Artık insanların uzun video izleme süresi, sabrı falan kalmadığı için bu videoyu böyle olabildiğince kısa kesmeye çalışacağız. O yüzden hadi gelin Amerika vizesini nasıl aldık ondan bahsedelim. Evet, başvuru yapmadan önce yapmanız gereken şey biyometrik fotoğraf çekilmek. Aynen. Bu biyometrik fotoğraf da Amerika vizesine özel ölçülerde oluyor. Evde çekmenizi önermem çünkü bazıları çekiyormuş evde. Green Card'ın, biz aslında Green Card'ın çekilmiştik evet. Biz onun için de kullandık. Hepsini bir arada. Aynen. Eğer Avustralya'da yaşıyorsanız Officeworks çekiyor. Oraya gidip Amerika vizesi için diyebilirsiniz. Türkiye'de de zaten her fotoğrafçı bence biliyordur Amerika vizesi için. O yüzden öncelikle kesinlikle bir fotoğraf çekilmeniz gerekiyor. 2, aşağıya link olarak bırakırız. Başvuru formu var. Evet, başvuru formu var. DS-160 diye bir başvuru formu. Onu doldurmanız gerekiyor. Aynen. Bu formda da sizden asla böyle bir belge yok, işte bir banka dokümanı, işte payslip, maaş bordosu falan, bunların hiçbirini görmek istemiyorlar. Sadece böyle bir ekran var, bilgiler var ve siz oraya sadece cevapları yazıyorsunuz, o kadar. Aynen. O başvuru o başvuru formunda da demek ki doğru konuşuyorum aşkım, demek ki düzelecek bir şeyin yok. Aynen. Evet. O başvuru formunda da neler soruyorlar aşkım, sen söyle. 404 not falan. O başvuru formunda... Hayır, başvuru formunda işte ne yaptın, ne yapıyorsun? Nasılsın, hayat nasıl gidiyor? Nereden geldin, nereye gidiyorsun? Nereden geldin, nereye, kimlerdensin, hangi köydensin falan. Ya işte normal başvuru O başvuru formunda şöyle sorular var. Daha önce yurt dışına çıktın mı? Aynen. İşte o çıktığın yerleri yazıyorsun. Ondan sonra aylık ne kadar kazanıyorsun? Mesela oraya sadece ücret yazıyorsunuz. Sonra Aynen. bunu kanıtlayıcı bir belge falan istemiyorlar sizden ki bu bence en ilginç yönlerinden ya da yanlarından hangisini almak istiyorsanız onlardan bir tanesi. Hani atıyorum oraya $10.000 yazdın. Bunu kanıtlamanı beklemiyorlar. Şurada bir kafa karışıklığım var. Acaba bunun gerçekten gerçeğini görüyorlar da o yüzden hiçbir belgeye ihtiyaç duymuyorlar, yoksa insan sözüne bu derece güveniyorlar da o yüzden mi hiçbir belge istemiyorlar, bunu bilmiyoruz gerçekten. Aynen. Ama tabii gerçek maaşınızı yazın. Ama yani normalde işte Amerika vizesi çok zor, yani bizim Türklere göre, işte duyduğuma maalesef göre çok zor. Ama başvuru yaptığımızda o kadar kolaydı ki, hani doldurduk başvuruyu, evet, parayı ödedik, randevu aldık ve randevuya girdik işte. Evet, yani hani böyle işte o ne bileyim üstüne kayıtlı belgeler, araç bilmem, hani mesela işte Avustralya'ya başvuru yaparken gösterdiğimiz o belgeler var ya, sağlık raporu, işte bilmem ne, vırt zırt, diploma, hiçbiri yok bunların yani. Hani aynen. Hiçbiri yok. Yani sadece pasaportla vize almış olduk aslında. Evet. Neyse, formdan devam edelim. Daha sonra bu formda ilginç bulduğum şeylerden bir tanesi de buydu. Sosyal medya hesaplarınızı istiyorlar. Eğer paylaşmak isterseniz sosyal medya hesaplarınızı paylaşabilirsiniz diyorlar. Ben yazdım tabii ki de. Aşküsom'u da yazdım. Instagram'ımı yazdım. LinkedIn'imi yazdım. Instagram'ımı yeniden yazdım. YouTube'umu yazdım. Facebook'umu yazdım. Bir tane daha LinkedIn yazdım. O yüzden siz de ne kadar çok hesabınız varsa hepsini yazabilirsiniz. Çünkü bence bu biraz da yani güzel oluyor. Ne bileyim, Instagram aktif kullanıyorsanız, LinkedIn'de güzel bir kariyeriniz falan varsa düşünüyorlar ki herhalde bu bize kalmaz, herhalde başımıza kalmaz, ekşimez diye düşünüyor olabilirler. Zaten sınırdan geçiyorlar, ona ben çok bakmıyorum artık. Zaten olabilir, evet. Sonra başka bunları soruyorlar işte. O formu böyle tek tek doldurarak zaten gidebilirsiniz. Genel böyle bilgiler, hani nerede yaşıyorsunuz? Şunu soruyorlar, evet, bunu da atlamayalım. Amerika'da bir tanıdığınız var mı diye soruyorlar. Buna evet demek negatif bir şeymiş. O yüzden buna evet demeyin. Tanıyorsanız bile ben onu tanımıyorum deyin. Yok öyle biri deyin.
Ama belli bir şey yok aşkım. Ya bence bir yine yerden de görmedik bence. Belki adamın abisi var, abisini görmeye gidiyorum dediği zaman bence okey diyecek belki. bilmiyorum, bak ben size bunun riskli olabileceğini söylüyorum. Amerika'daki tanıdık riskliymiş. Ama bizim başımıza bir olay gelmedi böyle. Evet, bizim başımıza bir olay gelmedi. Bizim zaten Amerika'da hiçbir tanıdığımız yok. Benim var da ben söylemedim. Var aynen, hani onların yanına gitmeyeceğiz sonuçta. Hani onların yanına gidiyoruz diye bir şey yazmadık. O yüzden Amerika'da hiçbir tanıdığımız yok dedik. Kaçıncı oldu bilmiyorum. 4. trik. Orada size Amerika'da konaklayacağınız bir şey istiyor. Bir lokasyon istiyorlar sizden. Ama formda istiyorlar. Evet, formda istiyor. Onu da biz kalmayı planladığımız otelin adresini yazdık. Hemen siz de o şekilde araştırma yazabilirsiniz. yaptık. İşte nerede kalacağız, tatil yapacağız. Onun yakınlarında bir uygun bir otel bulup yazmıştık. Çünkü mesela biraz karmaşık olabilir bu. Ulan zaten hani tanıdığım biri yok. Nerede kalacağımı henüz bilmiyorum. Hangi lokasyonu yazacağım diye düşünebilirsiniz. Çünkü adres yazmak mecburi, bir de telefon numarası yazmak mecburi. Yani aynen. o kalacağın yerin numarasını... O yüzden otelin numarasını yazdık biz de. Evet, sonraki söyleyeceğim şey, bunun için, bu vize almak için ne uçak bileti almanıza gerek var, ne rezervasyon yapmanıza gerek var. Ne sigorta almanıza gerek var. Ne sigorta almanıza gerek var, sağlık sigortası falan, hiçbirine gerek yok. Sadece bu formu dolduruyorsunuz. Şak 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 doldurdunuz. Bu forma nereden gideceğinizi aşağıda linklere yazarız. Sonra bunu doldurdunuz. Çok güzel. Bunu doldurduktan sonra size bir mail geliyor. Aynen. Mail geliyor. Hayır aşkım. Formu doldurduktan sonra sonunda ödeme ekranı var. Evet. Orada vize ücreti var. O da... Dur, onu söyleyeyim bir dakika. Okay. O ödeme ekranı anında gelmeyebilir. O ödeme ekranı biraz böyle 5-10 dakika sürüyor bazen gelmesi. Hani bir aksilik var mı diye düşünmeyin. Bir 5-10 dakika bir gidin çay için kendinize bir şey yapın. Şöyle önemli bir şey var. Dosya açıldığı zaman bir numara var, dosya numarası. Onu direkt kaydedin bir yere, çünkü o çok önemli olacak, o dosya numarası. Sonra o ödeme ekranı açıldıktan sonra ödemenizi yapıyorsunuz. Ne kadar olduğunu söyleyecektim aşkım. Hemen söylüyorum. 185 dolar. Evet, 185 Amerikan doları. Ondan sonra bir tane mail geliyor. Orada mailde şey yazıyor. İşte randevu almak için section var, portal var. Ona bastığınız zaman konsolosluk şeyine çıkıyorsunuz, sayfasına. Konsolosluk sayfasından da randevu alıyorsunuz. İşte en yakın nerede varsa artık şey. Evet, size. oradan lokasyonunuzu seçiyorsunuz. Aynen. Bunda şöyle bir üzücü haber var. Maalesef Türkiye'de randevu aldığın zaman en yakın böyle 2025 aralığa falan veriyorlarmış. Duydum. Biz de başvuru yaptığımızda en yakın 8 ay sonrasına, 8 aydı sanırım. 6 ay sonrasına. 6 ay sonrasına alabildik. O yüzden nacizane tavsiyem, ne bileyim, eğer böyle bir Schengen vizeniz varsa, bir şeyiniz varsa bence yurt dışlarından vize kovalamayı yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Ama işte o biraz uzun sürdüğü için bence o yurt dışında tatile gidip de Amerika vizesini alayım gibi bir mantık yok bence. Ama niye, seçersin oradan? Eğer daha yakın, atıyorum Yunanistan'sa, vizende varsa Yunanistan'ı seçebilirsin. Atıyorum Yunanistan Mart'a verdi, Türkiye aralığa verdi. Yunanistan'ı seçersin yani. Eğer vizen varsa tabii ki. Aynen. O yüzden ona bir bakın, çünkü Türkiye'de çok fazla yoğunluk olduğu için ve Türkiye'yi birazcık daha yavaşlattıkları için Türkiye'den almak, diye duydum ben. evet, birazcık daha zor oluyor. Çünkü bir de şöyle de bir şey var. Amerika vizesini alacağınız yerde olmanız gerekmiyor yani. İlla o ülkenin vatandaşı falan filan olmanız gerekmiyor. Biz şu an Avustralya vatandaşı değiliz ama bu ülkeden alabildik. Siz de turist olarak gittiğiniz bir yerde de alabilirsiniz. O yüzden bu da aklınızda bulunsun. Yes. Sonra evet, ne yaptık? Randevumuzu aldık. Bu arada eğer randevunuzu çok geçe bulursanız onu her gün kontrol edin. Çünkü biz de ilk önce 6 ay sonrasını almıştık ve her zaman kontrol ettik. Sonra randevu açtılar ve daha erken alabildik. O yüzden siz de her gün kontrol ederseniz belki açık randevuya denk gelirsiniz ve randevunuzu erkene çekebilirsiniz. Tarihe aldınız ya da alamadınız. Bir dakika aşkım. Ondan önce hazırlıklarımız var bizim de. Evet. Boşa geçen bir hazırlık. Doğru. Bu süreyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Orada size gelen mail de diyor ki randevuya sadece pasaportunuz ve fotoğrafınızla gelebilirsiniz. Bir de başvuru formu. Yani ödediğiniz al dahil bir form var onunla beraber. Onun haricinde aslında başka hiçbir belge istemiyorlar ki bizim götürdüğümüz hiçbir belgeye de bakmadılar ve ben başkalarının belgelerine de baktıklarını görmedim. Ama biz yine de ne olur ne olmaz diye hangi belgelerimizi çıkarttık? Bizimkine bakma diyor. Hayır, bir tane adamın bakmışlardı. Adamın şirketini araştırıyordu. Onu bilmiyorum. Tamam, yanlış olmasın. Tamam, biz hangi belgeleri çıkarttık? Payslip'lerimiz, banka... Ne ya payslip? Payslip, maaş bordrosu. Payslip'in Türkçe. Maaş bordrosu. Maaş bordrosunu çıkarttık. Banka dokümanlarımızı çıkarttık.
İş yerlerimizden imzalı işveren İmza yazısı aldık. Böyle böyle şurada çalışmaktadır, şu kadar çalışmaktadır. Hesap dökümünü söyledin mi? Söyledim. Banka dekontu olmuyor değil mi o? Hesap dökümü yani. Banka dekontu Aynen. dediğim şey hesap dökümü. Daha sonra burada birlikte yaşadığımıza dair kira sözleşmemiz. Birlikte yaşadığımız dahil değil, şimdi burada evimiz olduğu için. Yani işte birlikte yaşıyoruz, evimiz var falan. Evimiz filan. olduğu için hani beraber yaşıyoruz zaten. Birlikte yaşadığımıza dair şey değil yani. Ama sonuçta birlikte evimiz var ve yaşıyoruz. Aşkım, birlikte yaşadığımızın kanıtı aile cüzdanımız. Onu da Doğru, koyduk. aile cüzdanımızı da koyduk. Ondan sonra... Ev kontratını koyduk, onu demek istedim. Evet, kira sözleşmesi işte. Aynen. Başka? Adli sicil kayıtlarımızı koyduk. E-Devlet'ten alıp İngilizce, hiçbir sorunları yoktur, tertemizdir, püripaklardır dediklerine dair. Sonra Hayır dur, birkaç bir şey daha aldık. Avustralya başvuru formunu koyduk. Avustralya mı? Amerika başvuru formunu koyduk. Bir de Amerika işte o parayı ödediğimize dair bir mail geliyor. İşte o rezervasyon maili, onu da koyduk. İkisini koyduk. Evet. Bir tane fotoğraf koyduk. Pasaportumuzu koyduk. Ya. Aşkım işte anlatıyorum. Pasaport koyduk. Ondan sonra biz Avustralya vizemizi de koyduk. Yeni Zelanda vizemizi de koyduk. Aynen doğru. Avustralya vizemizi de koyduk. Aynen Yeni Zelanda vizemizi de koyduk. İşte artık yani gerisi size kalmış. Siz ne kadar destekleyici doküman sunarsanız, işte ne bileyim bir şey tapudur, işte ne bileyim bir şeydir, banka dokümanıdır vesaire. Ama burada hiçbir mantığı yok çünkü bakmıyorlar. Evet ve hiçbirine bakmıyorlar ama biz hatta biz hesap dökümümüzü göstermek istedik. Adam dedi ki bakmak istemiyorum dedi. Evet, aynen onu anlatacağız şimdi. Aynen. Şimdi o sıraya kadar bu belgelerin hepsini toparladınız. Bir dosya oluşturdunuz ve gidiyorsunuz artık. Zaten o mailde size gelince de bunu renkli demiyor da bunun da çıktısını alın diyor randevu zamanınızda. Aynen. Onların da çıktısını alırsınız. Hepsinin çıktısını aldınız. Randevu gününüz geldi, çattı. Bam 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 bam. En heyecanlı zaman. En heyecanlı zaman oydu. Evet, Türkiye'de böyle eşyalarınızı koyduğunuz kilitli bir dolap varmış ama Avustralya'da böyle bir şey yoktu. Sadece biz telefonlarımızı uçak moduna aldık ve tüm eşyalarımızla falan birlikte, telefonlar çantada öyle girdik. O yüzden öyle bir değişik bir durum vardı. Ama vardı, telefonunuzu çıkartmayın, hiçbir zaman oynamayın dediler telefonunuzla. Telefonları uçak moduna aldık, çantamıza koyduk, öyle gittik. Gitseniz orada böyle birbirine Dependent ekleme gibi bir şey yok yani aslında. Aynen. Herkesin başvurusu ayrı ayrı oluyor. Herkesin başvurusu ayrı oluyor ama mesela Yeni Zelanda başvurusunda öyle değildi ya da Avustralya'ya başvuru yaptıysanız bilirsiniz. Biriniz primary, ana başvuran oluyorsunuz, diğeri dependent, ikinci başvuran oluyor. Yeni Zelanda'da da böyleydi. Ben ana başvurandım, Aşk.com'u kendime dependent ekledim ama Amerika vizesinde böyle bir şey olmuyor. Herkes bir birey, kimse kimseye dependent değil falan. Öyle bir başvuru yaptık ama biz yine de birlikte randevuya girmek istedik. Aynen, sadece mülakata beraber girmek istedik ama ikimizin başvuruda ayrı başvuruydu. Evet. Ve hiçbir bağlantımız yoktu. Sadece orada ismimizi yazmıştık. Kimle gitmek istediğimizi. 2 kişi olursanız bunu dert etmeyin. Hani ayrı başvurunun olması çok önemli değil. Birlikte oraya gittiğiniz zaman yakın tabii ki aynı gün ve yakın saatlere randevu almaya çalışın. O yüzden 2 randevu almanız gerekiyor. Tek değil. Onu aynı güne randevu alırsanız biz birlikte girmek istiyoruz derseniz direkt böyle fıt fıt yapıyorlar ve birlikte girebiliyorsunuz. Çiftlere uyarımızdır. Aynen. Evet, daha sonra işte oradan giriş artık onların söylemeye gerek yok. İşte bir yerleri bir şeye bırakıyorsun, sonra çıkınca Hayır, olarak söyleyeceğim ben. İşte ilk girdiğimizde biz çıktık yukarıya. Parmak izi verdik. Parmak izi okuttuk. Sonra randevu mülakatına geçtik. Evet. Ne oldu yavrum? Anlatıyoruz işte her şeyi. Yani onları zaten orada görürler ki fotoğraf çekilmeyi söylüyorsun da parmak izi verdiğini mi söylemiyorsun yani? Ama fotoğraf çekilmeyi belki bilmeyebilir ama gidince zaten zorla verecek. Yok, belki adam direkt mülakata geçecekti. Ama hayır. Neyse tamam. Yine de parmak izinizi de verin arkadaşlar. Parmak izi vermeyi unutmayın. Hayır, ilginç olan tarafı şöyleydi. Neyse, ben o konuyu oraya geldiğim ama tekrar anlatacağım sana. Tamam. Evet, sonra biz gittik. Artık mülakatı anlatalım çünkü çoğu insan 16 dakika oldu. Bak kaç zamandır dinliyorlar. Mülakatta keserim 10 dakika. Mülakatta soruları merak ediyorlardır. Evet, önce gittik. Sydney'de burada ne yaptığımızı sordular. Öğrenci olduğumuzu söyledik. Hanginiz öğrencisiniz dedi. Ben dedim. Eşim bana dependent dedim. İşte ne okuyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ondan sonra Türkiye'de ne iş yapıyordun falan, bunları sordular. Aynısını Aşk.com'a da sordu. Ondan sonra benim Türkiye'de avukat, burada barista ve burada öğrenci olduğum böyle bir üçleminde böyle bir anlayamadı. Tam olarak anlayamadım dedi. Böyle önünde bilgisayar yazıyor. Şık her şeyi. Sanki hiç doldurmamışız gibi o form. Zaten her şey yazıyor orada.
Ama bence o cevapları kendisi bıraktı yazıyor. böyle bir anlayamadım ben tam olarak falan dedi. O yüzden orada ben bir gerildim falan, heyecanlandım. Daha sonra nereye gideceğimizi sordu ki bunu da başvuru formunda yeniden yazmıştı. İşte nereye gidiyorsunuz dedi. Biz yıl başında işte Christmas'ta New York'a gideceğiz dedik. Aynılarını söyledik. New York'a gideceğiz dedik. İşte ne zaman gideceksiniz, ne zaman döneceksiniz falan tekrar söyledik onları da. Ondan sonra başka ne sordu? O sırada işte biraz şeyde zorladı zaten. İşte hani neden burada işte okuyorsun, işte bu polislik yapıyorsun, avukatlık yapmıyorsun gibi bir şey olduğu zaman böyle. Orada biraz zorladı. Ben zaten orada bir tribe girdim birazcık. Sonra şey çok sordu. Çok zordu yani o. Budget'ımızı sordu. Aynen. What's your budget dedi. Ben de budget deyince tatil için biriktirdiğimiz para, tatil için ayırdığımız parayı sorduğunu düşünerekten saçma bir cevapla 5-6 bin dolar dedim. Halbuki bence daha fazla söylemem gerekiyordu. Çünkü New York'ta bir haftalık Christmas tatiline 5-6 bin dolardan 5 bin dolar zaten. Daha fazla şey olur. Ama şimdi şöyle de düşünmüş olabilirim ben. Sadece New York'ta harcayacağım para olarak oteli ve uçak bileti düşerek yanıma 5-6 bin dolar demiş olabilirim falan. Ama ben onu 5-6 bin dolar deyince adam yine böyle bir şey oldu. Sonra dedi ki... Sonra ben şey düşündüm. Daha fazlası var dedi. Ama ben acaba budget diye sorduğunda banka hesabımdaki parayı mı söylediğimi düşündü acaba diye düşündüm. Çünkü böyle bir şey oldu, hani az buldu gibi oldu. Ben de dedim ki banka hesabımdaki parayı söylemiyorum. Ben sadece hani budget, holiday budget olarak onu söylemiştim dedim. Daha fazlası var, istiyorsanız gösterebilirim dedim. Adam görmek istemiyorum dedi. Hadi bakalım. Böyle I don't want to see dedi böyle. Abi tamam, niye bu kadar gerildin? Okey dedim ben de. Komikti artık biraz. ne anladıysan anladın abi, yani hani ben sana daha fazlasını gösterebilirim dedim. Ama size işte o size kalmış. What's your budget dediğinde isterseniz 10.000K deyin. Nasılsa bakmıyor, istiyorsun 20.000K. Hayır ama bir de baktığını düşün, adam 50.000K sallıyor, 100.000K diyor, sonra ver bakayım bana. Benim tatil budgetim 100.000K, New York'ta bir 100.000K. Çünkü bak bizden görmek istemedi ama belki de görmek isterdi çünkü bizim önümüzde bir adam vardı, yabancı bir adam. Neydi? Nereliydi? Çek miydi? Yok. Kolombiya. Hırvat mı? Öyle bir şeydi. Öyle bir adamdı. Şirketi varmış burada mı? İşte bir yerde. Adam onu araştırıyordu internetten. Hani yapıyor evet, bazı hani şeyleri. şöyle biz şey düşünmüştük. Avustralya'dan başvurunca çok daha kolay, çok daha hızlı alıyorsun. 1-2 soruyorlardı falan filan. Öyle değilmiş. Aynen. Yani. Benim için geçen o 10 dakika bir saat gibi geldi yani. Aynen. Daha sonra başka neler sordu? İşte neden Amerika'ya gitmek istiyorsun? Neden New York'a gitmek istiyorsun dedi. Ben de Christmas için dedim. Hani daha başka tekrar ne diyeceğim? Onları. Sonra orada böyle bir sessizlik oldu. Ben orada onu ikna etmem gerektiğini fark ettim. Sonra bana döndü işte sen burada ne yapıyorsun? Ben de baristayım falan dedim. Ondan sonra tekrar işte Funda'ma döndü. Bana sonra çok soru sormadı dedi, zaten. Evet. Sonra neden New York dedi. Ben de Christmas için dedim. Sonra işte o öyle bir boşluk oldu. Ben kendimi açıklamak gerektiğini hissettim. Ve sonra dedim hani biz dedim dünyayı gezmek istiyoruz. Daha Yeni Zelanda'ya da gittik dedim. Gittik dedim. Hangi ülkeleri gezdim bu zamana kadar dedim. Bak var ya, ben orada minimum 3-4 ülke saymasaydım belki yine onu reddedecektim. Bir de şey zaten sen gittiğimiz ülkeleri de söylemedin. Onu da hayır, onu da yazdık ama. Hani formda da var zaten. Aynen. O. Sonra neyse hangi ülkelere gitti dedi. Ben de bu zamana kadar gittiğim 7-8 ülkeyi saydım. Allah'ıma çok şükür yani. Sayamasaydım bak o sırada hani bir ince bir ip üstündeyiz, anladın mı? Hani aldıkla alamadık gibi. Ben hatta bir ara dedim yedik herhalde hani. Dolandırıcı gibiyim ama zaten. bence orada belliydi. Biz alacaktık zaten. Bence biraz bizi zorladı böyle. Olabilir. Çünkü hani bazıları vardı. Gerçekten gidiyorlardı mesela, hay diyorlardı. Red verip gönderiyorlardı yani. Evet. O yüzden bence orada biraz belliydi bizim alacağımız zaten. Olabilir. Netti. Sonra neyse ben 7-8 gittiğim ülkeyi saydım. Ondan sonra bir arkadaşım da bana Amerika'ya yerleşmek istemediğini ve Avustralya'da mutlu olduğunu, Avustralya'da kalmak istediğini falan onlara belirt dedi. Çünkü onlar hani göçmen istemiyor yani. Turist olarak gidiyorsan turist olarak gitsin gelsin diye şey yapıyor. O yüzden ben de işte burada ne kadar çok kalmak istediğimden falan bahsediyordum. O da dedi ki Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor musun? Aynen. Dan. Ve arkadaşlar ve bunların hepsi aynı zamanda hem İngilizce olarak gerçekleşiyor hem de bacaklarınız böyle titreye bu görüşmeyi yapıyorsunuz. Çünkü red verdiği zaman bitiyor, anladın mı? Direkt adam tamam okey red diyor evet, yani. hani o yüzden ve bu çok kritik de bir soru. Mesela Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor musun dediğinde hayır dönmeyi düşünmüyorum dersen belki şak deyip
reddi basacak, anladın mı? Hani Çok zordu. Çok kritik bir soru. O yüzden size de böyle bir şey sorarsa bence, naçizane fikrim, direkt yes veya no demeyin. Çünkü bence bu en can alıcı sorulardan biri. Hani yes dersen Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor musun? Döneceksen niye buradasın falan diyebilir. No dersen bu zaten Türkiye'den ümidi kesmiş. Aynen. Şimdi Avustralya'da Amerika'ya da göçer diyebilir. Bir de çok sıkıntı. Bir hak var, anladın mı? Orada bir hak var ve adam bir anda mülakatı bitirip red verdim dediği anda başka hiçbir şey yapmadan böyle gidiyorsunuz, anladın mı? Böyle adamın iki dudağının ucunda o Avustralya Amerika vizesini alıp almamanız. Evet, bu çok zor. Cevabınıza çok bağlı yani. Aynen. Neyse ben de I love Australia diye başladım. Hani asla bir evet ya da hayır demedim. Türkiye'yi asla kötülemedim. Asla kötülemeyin. Hayır, dönmek istemiyorum Türkiye, şöyle Türkiye, asla böyle bir şeyler demeyin. Ben Türkiye ile ilgili hiçbir şey söylemedim. Avustralya'yı neden bu kadar çok sevdiğimi ve Avustralya'da neden yaşamak istediğimi söyledim. Bence bu geçer bir cevaptı ki vizeyi aldık. Vizen bittikten sonra ne yapmayı düşünüyorsun dedi. Buradaki planların ne dedi. Onları sordu. Sonra bir arkadaşlarımız da bizle birlikte mülakata girmişti. Onlara da maaşını sormuş, yaptığı işi sormuş. Hani bize yaptığımız işi çok soramadı çünkü barista deyince zaten anlaşılıyor, yani kahve yapıyoruz, ama arkadaşımız mühendisti, ona işte ne yapıyorsun, iş tanımların neler, şirkette neler yapıyorsun falan filan demiş, maaşını sormuş. Bize maaşımızı da sormamıştı artık, değil mi? Bu kadar. Aynen. Sonra artık tamam dedi, yapıyordu böyle, vizeyi yazıyordu. İşte iyi. Have a nice trip dedi bize. Evet, iyi uçuşlar dedi, iyi seyahatler dedi falan ve bana don't work in New York dedi. Yani New York'ta çalışma dedi bana. Benden artık nasıl bir böyle bir dolandırıcı, böyle bir gittiği her yerde çalışan falan gibi bir izlenim aldıysa bana don't work in New York dedi. Ben de yok canım, estağfurullah, olur mu efendim falan. Benim orada ben söylediğim Türkiye'de de baristayım, burada da baristayım deyince bana çok yapmadı böyle, evet. Okey dedi. Ama ben biraz... Ama fıstığıma dedi ki sen dedi avukatsın dedi, burada niye baristlik yapıyorsun dedi. Aynen. Niye avukat değilsin burada falan dedi. Bir de okuduğu bölüm de avukatlıkla ilgili değil ya, evet. Oradan da sıkıntı oldu oradan işte. Da oldu. Ben böyle bayağı yanar döner bir şekilde. Burada şöyle. Tüm tuşlara basıyordu böyle. Tüm tuşlara basıyor. Lütfen Allah'ım lütfen falan diye. O yüzden öyle oldu. Sonra güzel pasaportlarımız oldu. Evet, güzel oldu. Sonra pasaportlarımızı aldılar. Pasaportlarımız da bize yaklaşık 2 iş günü içinde geldi. Zaten orada vize belli olduğu için aynen bir varmış. Mülakat bittikten sonra orada onay veriyorlar sana zaten. Onaylandı vizen diyorlar. Bir de bir kontrol oluyormuş, böyle evrak kontrolü. Onun da eğer geçerse vizeyi veriyorlar direkt zaten. Başvurumuz bu şekilde oldu. Ama öyle ben bu hepsini aşko ya diyorum ki her şeyi göstermedim. Ya aşko, Amerika'nın üstünü göstereceğim ya. Sen kapatmasın, fotoğrafı gösteriyorsun. Fotoğrafın üstünde bir şey yok ki, al. Şöyle göstereceksin. Aşko. Evet, tamam. Tamam. Çok ya hep tüm bilgileri göster. Ya. Göster aşkım, yayınla, al buradan pasaport yayınla ya. Yayınlayayım, ne olacak? Yayınla numaralarını ya, pasaport bilgilerini falan. Sen de fotoğrafı gösteriyorsun. Fotoğrafta bir bok yok ki. Şu an YouTube ahlak kurallarını ihlal ediyorsun. Şu an YouTube ahlak kurallarını çok ihlal ettin. Bok falan demek sana hiç yakışmıyor. YouTube kanalımda böyle laflar. Bak güneş ne güzel vuruyor. Evet, böyle. Ben bunu Instagram'da paylaşmıştım tabii. YouTube videosu çekmek çok uzun sürüyor arkadaşlar, biliyor musun? Onu hazırla falan. Böyle bak yarım saat oldu mesela. Bak yarım saat oldu. Instagram'da direkt şak yapıyorsun. Ben Instagram'da çekince aldık falan diye gerçekten birçok kişi başvurmaya başladı. Bu YouTube videosundan sonra kaç kişi başvuracak bilmiyorum ama başvurursanız haberiniz olsun. Ama burada da aralıklı randevu varmış. Burada da randevular kapalı. Kapalı değil. Uzun tarihe veriyor. Şu an dolu yani. Aralıkta alınıyor. Randevular kapalı demekle randevular dolu ikisi farklı. Kapalı demek alamıyorsun kapalı demek. Ama hayır, kapalı demek alamıyorsun demek. Dolu olduğu zaman alabiliyor musun? Alamıyorsun. Aralığı alıyorsun. Kapalı değil demek ki. Aşkım aralığa kadar doluymuş dedim sana. Kapalı dedi. Ya dolu full işte, aynı şey aşkım, kapalı. Allah Allah. Hayır değil. Tamam aşkım, şimdi YouTube'da kavga etmeyeceğim seninle. Tamam aşkım. Anladım. Buraları da kesmeyeceğim, al bakalım. Kesme. Kim haklı, yazın. Ben haklıyım tabii ki. Evet arkadaşlar, bu şekilde Amerika vizemizi almış olduk. Evet. YouTube çekmeyi özlemişim. Evet, bilgilenmek isteyen arkadaşlarımız bilgilendi. Vallahi tüm bildiğimiz her şeyi anlattık. Daha fazla sorunuz varsa yorum kısmına yazabilir. Bana Instagram'dan yazabilir ya da Aşkdoma Instagram'dan yazabilirsiniz. Çoğu mesajları yanıtlamaya çalışıyoruz. O yüzden şimdilik bizden bu kadar. Umarım bizleri özlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın.
iyi vize almalar diliyorum. Umarım herkes bu En güzel vizeyi vizeler alır. sizin olsun. En güzel vizeler sizin olsun efendim. Aynen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.